Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz ya da hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz bandana yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bandana deseninde istediğiniz türde iplikler ile örebilir ve istediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere anlatımını yapacağım bandananın şu şekilde genişliğini göstereyim. Yaklaşık 46 santimetre. Üçgenin yüksekliği ise yaklaşık 24 santimetre. Baş ölçünüze uygun olarak istediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Bandananın yapılışında %100 akrilik ip ile simli ipi bir arada kullanacağım arkadaşlar. Dilerseniz tek renk kullanabilir ya da sadece simli ip ile de örebilirsiniz. Tığ numarası olarak ise 3 milimetre ile bandanayı öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden desenin yapılışına başlayalım. Simli ip ve akrilik ipi bir araya getiriyorum arkadaşlar ve sihirli halka yaparak başlayalım. İki zincir, halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan yapalım. İki zincir, halkanın içerisine 3 ikili trabzan. İki zincir ve son kez halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. Bandananın birinci sırasındaki zeminini bu şekilde oluşturmuş olalım. Aralarında 2 zincir olacak şekilde sihirli halkanın içerisine toplam 3 tane ikili trabzan grubu oluşturmuş olduk. Halkanın ipini sıkıştıralım. Ve 3 zincir yaparak deseni çevirelim. İlk zincir boşluğunun içerisine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Beş zincir. Sonraki zincir boşluğuna 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Üç zincir. Deseni çevirelim. Ve ikinci sıradan sonra sıranın başındaki ilk zincir boşluğu ile sıranın sonundaki son zincir boşluğuna daima alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. Yani 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Buradaki boşluğa da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Sadece dönüşlerde 3 zincir yapacağız. Ara geçişlerde daima 5 zincir. Alt sırada yapmış olduğumuz zincir boşluğuna sık iğne, 5 zincir,
İki desen ortasındaki zincir boşluğuna alt sıradaki işlemi tekrar ederek 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Üç zincir, deseni çevirelim. Zincir boşluğuna alt sıradaki işlemi tekrar edelim. Beş zincir, sonraki zincir boşluğuna sık iğne, 5 zincir, sonraki zincir boşluğuna tekrar sık iğne, 5 zincir ve sıranın sonundaki zincir boşluğuna da alt sıradaki işlemi tekrar ederek 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Üç zincir, deseni çevirelim. Artık her sırada desen kendisini tekrar edecek arkadaşlar. Sıranın başındaki zincir boşluğu ile sıranın sonundaki zincir boşluğuna 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, ara geçişlerde ise 5 zincir yaparak bu şekilde halkalar oluşturarak deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3 zincir yapalım ve deseni çevirerek alt sıradaki işlemleri tekrar edelim. Sıranın başındaki ve sonundaki su taşı işlemlerini yaptıktan sonra 5 zincir ile sık iğne yaparak bu şekilde halkalar oluşturalım arkadaşlar. Bakın ikinci sırada bir boşluk, bir üst sırada 2 boşluk, 3 boşluk, 4 boşluk, her sırada bir boşluk artırarak deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. İstediğiniz uzunluk olana kadar yapmaya devam edelim ve daha sonra da kenar çalışmasını yapalım. Kenar çalışmasını anlatacak kadar deseni yukarıya doğru yükselttim arkadaşlar. Bitirmiş olduğum projede sihirli halkadan sonra toplam 25 sıra yaptım. Sizlerin kullanmış olduğu tığ numarası ve iplik kalınlığına göre buradaki sıra sayısı değişebilir. Ördükçe bu arkasında yapacağımız zincir çalışması ensenize gelecek şekilde olana kadar örmeye devam edebilirsiniz. Ve kenarların yapılışı için yanar dönerli bu şekilde pullar kullanacağım. İsterseniz inci kullanabilir, püskül yapabilir ve ya da farklı şal süsleme desenleri uyarlayabilirsiniz. Şöyle sizlere deseni anlatacak kadar pullarımızı çıkartalım. İstediğiniz genişlik olduktan sonra ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman kenar çalışmasına başlayabiliriz. Bunun için 5 zincir yapalım. Evet. Pulu alıyorum ve pulların tepesinde görünen halkanın içerisinden ilmek çıkartarak sık iğne yapalım. Tekrar 5 zincir. Aşağıya doğru sonra gelen zincir boşluğuna sık iğne ile burayı sabitleyelim. Bu şekilde pulu da sabitlemiş olduk. Tekrar 5 zincir.
Pulun tepesinde görünen boşluğun içerisinden ilmek çıkartarak sık iğne yapalım. Beş zincir. Sonraki 3 zincir boşluğuna sık iğne ile sabitleyelim. İsterseniz buradaki zincir boşluklarını daha küçük ya da daha uzun yapabilirsiniz. Şimdi aynı işlemleri tekrar ederek sihirli halka boşluğuna kadar devam edeceğiz. Bakın burada sihirli halka boşluğuna geldik. Aynı işlemi tekrar ederek önce 5 zincir yapalım. Halkayı sabitleyelim. Tekrar 5 zincir. Bu kez sihirli halka boşluğuna sık iğne ile sabitleyelim. Ve bu kenarda yapmış olduğumuz işlemleri yukarıya doğru tekrar ederek ilerleyeceğiz. 5 zincir. Pulun tepesindeki boşluktan sık iğne ile sabitleyelim. 5 zincir. Daima pulu taktıktan sonraki sık iğneyi su taşının tepelerinde yapmış olduğumuz 3 zincir boşluklarına yapacağız. Evet, her iki kenarı da bu şekilde pulla çevrelemiş olduk. Şimdi sıranın sonundaki zincir boşluğuna gelene kadar alttaki trabzanların tepesine kayma dikişi yaparak ilerleyelim. Bu noktada bandananın arka kısma gelecek olan noktasındaki bağlama zincirini yapacağız. Bu zinciri istediğiniz uzunluk kadar yapabilirsiniz. Ben 18 zincir yapmıştım. 18 zinciri yaptıktan sonra tekrar pul takıyorum. İsterseniz buraya pul takmadan düğüm yapabilir ve zincir yaptıktan sonra da ipi kesebilirsiniz. Pulu taktıktan sonra yapmış olduğumuz tüm zincirlerin tepesine kayma dikişi yaparak buradaki zincir boşluğuna gelene kadar devam edeceğiz. En son zincir boşluğunun içerisine de kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi burada keserek arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleme işlemini yapabilirsiniz. Şimdi burada yapmış olduğumuz zincirin aynısını sıranın sonundaki sol kenara da yapalım ve ipi sabitledikten sonra 18, 19 ya da istediğiniz uzunluk kadar zincir yaparak başlayabilirsiniz. Zinciri yaptıktan sonra tekrar pul takalım. Ve aşağıya doğru yapmış olduğumuz tüm zincirlerin içerisine kayma dikişi yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman önce ipi sabitlemiş olduğumuz nokta içerisine kayma dikişi yapalım.
ve alt taraftaki 3 tane trabzanın tepesine de yan yana kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra da ipi keserek arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Evet, böylelikle bandananın tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Deseni tamamladıktan sonra ütünün buhar yardımıyla buradaki zincirleri yukarıya doğru gergin bir görüntü sağlayarak düzleştirebilirsiniz. Buradaki kenar çalışmalarını da bitirmiş olduğum bandanada yine ütünün buharı ile düzelttim. Deseni tamamladıktan sonraki ölçü ile buhar yaptıktan sonraki ölçü değişecek. Biraz daha uzayacak ve genişleyecektir. Yaparken ona göre dikkat edebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.